Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, bir önceki videomda söz vermiştim. Biraz geç oldu, akşama doğru oldu ama yine de sözümü yerine getiriyorum ve aklımdaki kişi, özellikle iletişiminiz yoksa arkadaşlar, bu işte unutmaya çalışıyorsunuzdur. Bir ay olmuştur, 3 ay olmuştur, 1 sene, 2 sene, 7 sene, 9 sene. Evet arkadaşlar, bu kadar uzun süreler aklımızdan çıkmayan kişiler olabilir. Neden unutamıyoruz? Aklımızdaki kişiyle tabii illa ki bu kadar uzun süreler olmak zorunda değil arkadaşlar. Veya bir dargın, bir barışık, bir türlü adını koyamadığınız bir durum içerisindeyseniz neden bu kişiden kopamıyorum? Aramızdaki duygusal ve ruhsal bağlantı nedir? Bununla ilgili bir açılım yapmak istedim. Evet arkadaşlar, ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu cumartesi veya pazar günü saat 8-9 sıralarında yaptığım canlı yayınımdan, sizlerin sorularına cevaplandırdığım canlı yayından ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki deste şeklinde yapıyoruz. Sihirbazların tarot destesi ve Işık Kain tarot destesinden yapacağız arkadaşlar. Evet, önce bu kişiyle duygusal ve ruhsal bağımız nedir? Ondan sonra ise bu kişiyle sürecimiz ne olacak? Şöyle bir açalım bakalım, eğer zamanı ayarlayabilirsek ne yapmalıyım? Bu zaman zarfında ben ne yapmalıyım? Bu kişiyle mutlu olabilmek için veya bu kişiyle ciddi bir beraberlik, mutlu, huzurlu olacağım bir beraberliğe kavuşabilmek için, yakalayabilmek için ne yapmalıyım? Evet, birinci destemizin üstüne şöyle horozumuzu koyuyoruz. İkinci destemizin üstüne ise kaplumbağamızı koyuyoruz arkadaşlar. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler deyip hemen biz birinci desteğiyle bir başlayalım bakalım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiyle duygusal veya ruhsal bağlantısı nedir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Evet arkadaşlar, 14 kart seçeceğiz. İlk sıramız zihnindeki e, zihnen bağlantımız ne? İkinci sıramızsa kalben bağlantımız ne? Bir bakalım. Evet. Şimdi ve 14. Hadi bakalım.
Krallar. Horozumuzu alalım. Çok ilginç. Şimdi öncelikle kupa kralımız ve asa kralımız var. Asa kralımız var arkadaşlar. Yani balık, yengeç, akrep, aslan, koç, yay burcu enerjilerin çok çok yüksek olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Evet, bu burçlardan olabilir. Bu burçlar dan değilse bile bu burçların enerjisinde olabilir. Ve direkt bize bir de terazi burcunu verdi kartlarımız arkadaşlar. Şimdi zihnine bakıyoruz. Zihnine bakalım. Evet. Şimdi bu kişiyle arkadaşlar zihninde gerçekten size olan hem tutkusunu görebiliriz hem de duygusunu görebiliriz. Bu kişi aslında egosundan dolayı biraz sıkıntı yaratmış olabilir. Burada büyük oranda bir ayrılık enerjisi var. İletişiminiz yok arkadaşlar. Uzun süredir iletişiminiz olmayabilir bu kişiyle. Evet, bir defa o kişi de bazı şeylerin farkına varmış. Çünkü sizin öyle ya da böyle aranızda bir anlaşma var arkadaşlar. Bir ruhların sanki imzası, taahhütü var. Birbirinize verilmiş taahhütler var. Bunlar fiziksel olarak direkt kendiniz birbirinize vermeseniz de sanki öteden, önceden verilmiş ruhların birbirine verdiği bir sözden bahsedebiliriz ve yakın geçmişe kadar sanki bu kişi de bununla ilgili zihinde aynı şekilde siz zaten buna inanan bir kişisiniz. Sanki bu kişi de bazı şeylerin farkına varmış ve kesinlikle sizi düşünmeye, şu sıralar özellikle düşünmeye başlamış olabilir. Derin düşünceler içinde, birbirinizin kıymetlisisiniz arkadaşlar. Evet, burada bir kısmınız için karmik dersler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üçlü ilişkiler içindeyseniz, yasak aşk içindeyseniz, bu illa işte evli olmayabilir, birisiyle uzun süredir sevgilidir ama sizinle de çıkmaya başlamış olabilir. Evet, karmik bir döngü yaratmış olabilir ve bu karmik döngü yüzünden sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Sağ burada bunu bize anlatıyor arkadaşlar. Ama evet, burada gerçekten birbirinize yani duyguları vermek isteyen, sözsel olarak da olmasa da, çünkü bir iletişimle ilgili sıkıntı olduğunu gösteriyor kartlarımız. Bir şekilde telepatik anlamda da birbirinize enerji gönderiyor olabilirsiniz ve birbirinize duygularınızı vermek istiyorsunuz aslında. Ve her ikiniz de birbirinizi çok beğeniyorsunuz. Burada kesinlikle duygusal bağın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi arkadaşlar, daha doğrusu burada her ikinizine de baktığımız için her ikiniz de birbirinize teslim olmak istiyorsunuz.
O size duygularını göstermemiş olabilir. O kişi biraz egolu olabilir. Buradaki kartlar, önümüzdeki söyleyeceğim kartlar bunu gösteriyor. Ama o kişi size teslim olmak istiyor. Burada sizin yaptığınız en önemli yanlışsa siz ona zaten teslim olmuşsunuz. Yani duygularınızı çok açık bir şekilde ona iletmiş, ona göstermiş olabilirsiniz. Bundan dolayı da böyle bir korkmuş olabilir kendisi. Evet, Asa Kralı önümüzdeki günlerde bu kişinin size karşı olan tutkuları, arzuları çok yükselebilir ve haberleşme enerjisine girebilir. Ama burada özellikle bu karmik döngü yüzünden, karmik alınması gereken dersler yüzünden ve bu kişi hala almadığı için, bakın eril enerji, siz de öyle, dişil enerjiyi de gösterdi. Sizin de almanız gereken dersler var ve henüz siz de almamışsınız. Siz de bazı konularda ego yapıyor olabilirsiniz. Bu kişi özellikle egosu yüzünden biraz tilki enerjileri çalıştırabilir. Hala hazırda böyle, çünkü o karmik döngünün içinde hala devam ediyor dedi. Bakın arkadaşlar, evet, sizin aranızda çok büyük bir bağ var. Çok büyük bir tutku var. Ama bu kişiyi etkileyen başka güçler ve enerjiler var. Evet, valide kartı çıktı. Valide kartı negatif, kötü, karanlık enerjileri anlatır bize. Çok kötü bir insanı da anlatabileceği gibi, ama burada bir de şeytan kartımız var. Sanki bu kişiyi kendisine bağlamak için bazı ritüeller yapmış birileri olabilir dedi kartlarımız. Evet. Şimdi arkadaşlar, zaten zihinde sevgiyi, duyguyu görmüştük ama kalpte de kupası geldi. Daha ne diyelim ki, büyük bir aşkla bağlısınız. Duygusal bağınıza baktığımızda çok büyük bir aşkın olduğunu gösterir. Her ne, bakın, ilişki durumu içinde olursanız olun, ister yasak aşkın içinde olun, isterseniz adını koyamadığınız bir ilişki içinde olun. Hepiniz için büyük bir aşk söz konusu ve sadakat de var burada. Şimdi diyeceksiniz, yasak aşkta nasıl oluyor sadakat? Herkes o kendisi öyle olduğunu düşünüyor diyeyim. Ben artık bir şey diyemeyeceğim. Evet. Kalpte aydınlanma yaşanmış arkadaşlar. Zihin bazen yanıltabilir bizi ama burada kalpte aydınlanma yaşamış. Özellikle bu yasak aşktaki olan kişiler değişim ve dönüşüm sürecinde diyebilirim. Bu kişiler o bağlı oldukları durumlardan kurtulmak için harekete geçiyorlar. Kalpte bunun niyetindeler ve sevginin, aşkın, size karşı olan sevgi ve aşkın farkına varmışlar, anlamışlar diyebiliriz. Evet, yani her yerde sizi görüyor. Bu aklınızdaki kişi biraz böyle sırları olan, sırlarını saklayan birisi olabilir. Gizemli birisi olabilir. Çok açık, her şeyini bilmiyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Duygularınız karşılıklı, fakat bu sizi ayırmak isteyenler var diyebilirim. Bu aşkı öldürmek isteyenler var arkadaşlar. Bakın, o sizin ilahi eriliniz. Yani burada biraz yani kupa dokuzlusu çıkmış. Sistem, evet, biraz sizi zorlamışlar ve burada da bir yılanlar falan var, yani düşmanlar var. Ama yani sistem size yardım edecek. Çünkü burada dediğim gibi duygusal olarak çok büyük bir bağ olduğunu söylüyor. Büyük bir aşktan, sevgiden bahsediyoruz ve sistem size yardım edecek. Bu yılanlara, düşmanlara fırsat vermeyecek arkadaşlar. Evet, bir ara vermişsiniz. Siz birbiriniz için aslında büyük bir şansmışsınız. Yani
birbirinizin yıldızı, birbirinizin yolunu aydınlatan yıldız, kılavuzu olabilecek şansmışsınız. Evet, ara verilmiş ki özellikle bu kişiler yüzünden ara verilmiş. Ama güneş üstünüze doğacak ve ilahi sistem size yardım edecek arkadaşlar. Ama ve lakin yine de dikkatli olun diyorum. Çünkü bu yılanlar, bu kişiler devam edecek. Bazı şeyleri yapmaya devam edecek dedi kartlar arkadaşlar. Evet. Birinci destenin bağına baktığımızda arkadaşlar burada gerçekten duygusal olarak çok büyük bir bağ olduğunu söyleyebilirim. Bir kısmınız için ruhların birbirini sanki daha önceden tanıması ve birbirine verdiği bir taahhütten bahsediyor kartlarımız. Tutkusal olarak bağ da yüksek ve birbirinizin hayatına gerçekten almanız gereken bazı derslerden dolayı bu dersleri anlamanız için girmişsiniz. Henüz evet alınmamış dersler ama önümüzdeki günlerde alınacak mı? Alınacak. Kısaca bir sürece bakalım. Durumlar ne olacak? Önümüzdeki günler sizin için ne getirecek? Bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle süreç nasıl olacak? Şöyle. Dur önce bunlara bir bakalım, sonra Rumidin de. İmparator çıktı, evet. Bize bir Koç burcunu verdi yine ve ego demiştik zaten önceki açılımda da. Ego yine burada var. Var. Arkadaşlar ezan okunuyor. Biraz ara vereceğim. Görüşmek üzere. Geleceğim. Bekleyin beni. Evet, geldik arkadaşlar. Evet, bu kişiyle sürecimiz ne diye baktığımızda İmparator kartı. Evet, ne dedik? Egosu engelliyor bazı şeyleri. Gelecek bu kişi, egosuyla gelecek. Biraz çakal gelecek dedik. Tilki enerjilerinde geliyor. Ama büyücü kartıyla beraber gelecek arkadaşlar. Ben artık her şeyi yapabilirim, edebilirim. Pekala, neden gelecek bu kişi? Çünkü gerçekten sizin enerjinizden yoksun hissedecek. Bir yokluk ve özlem içinde olacak. Sizi çok fazla özleyecek. Belki bu kişiyle ilgili enerji çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Bağ kesme çalışması veya o kişiyi daha az düşünmeye başlamış olabilirsiniz. O kişi bunu hissediyor ve kendisini soğukta üşümüş hissediyor arkadaşlar. Evet ve asa altılısıyla beraber burada bir mucize gerçekleşiyor. Bakın arkadaşlar, size engel olanlar, size negatif şeyler uygulayanların yılanın başını kesiyorsunuz yani. Yılanın başını kesmek miydi? Taşla ezmekti sanırım arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz ve artık önünüzdeki engeller kalkıyor. Bir aradasınız diyebilirim. Zafer kazanıyorsunuz diyebilirim. Bir kısmınız için arkadaşlar ilişkinin topluma duyurulması olarak alabiliriz. Bir kısmınız içinse zaten biz belli bir noktaya kadar gelmiştik. Oradan her şey mahvoldu, ne olduğunu anlayamadık diyorsanız evlenmeye karar verme durumları söz konusu olabilir. Aranızda güçlü bir manyetik çekim var. Evet arkadaşlar, bu kişi başta egosunu tam anlamıyla yenemeden gelecek ama egosunu yenemeyip size olan özlemine yenilip gelecek
ve aradaki engel olan kişilerin kafaları ezilecek, tabii ki mecazi anlamda arkadaşlar, ve artık ilişkinizi çok rahat, özgürce yaşayabileceğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz dedi kartlarımız. Bakalım Rumi bize bu ilişkiye dair neler söyleyecek? Üç kart aldık Rumi'den. İmparator, çok ya acayip bir koç enerjisi var arkadaşlar. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Burada arkadaşlar İmparator kartıyla beraber yukarıya kaldırıyorum. Evet, İmparator kartıyla beraber Mevlana ruhsal arayış içindekilere kralın ayak izinin bastığı yerin tozu kadar alçak gönüllü ve aynı zamanda imparatorun başındaki taç gibi olmalarını öğütlüyor. Evet, yani burada aslında bu cümleyi açacak çözecek olursak egonuzu biraz törpülemeniz gerektiğini anlatır. Özellikle karşıdaki kişi ve sizde de vardı bu biraz. Egonun törpülenmesi gerektiğini anlatıyor bize. Kupaların dokuzlusu şöyle arkadaşlar. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Daha ne diyelim ki zaten kupaların dokuzlusu ortasında göz olan kanatlı bir kalp şekli vardır. Burada arkadaşlar evet sizin aşkınızın nihai hedefinin gizemli yolculuğunu anlatır ve kalbin gerçek arzusuna ulaşmasını simgeleyen bir karttır. Tam da sizin durumlara uyan bir kart ve zaten her zaman söylüyoruz kupaların dokuzlusu dilek kartıdır. Yüreğin arzusuna ulaşma kartıdır. Büyük bir mutluluğu anlatır aynı zamanda. Bu kişiye dair, bu ilişkiye dair dilekleriniz gerçekleşecek. Kupaların dörtlüsü. Yürek acısı gibi acı yok der burada. Evet, bu kartımızın anlamı ise bir dünyanın geçici ilişkilerinden, olaylarından ve durumlarından kalıcı herhangi bir mutluluk ummayın der. Evet, ruhlarımız ölümsüzdür ve ancak ölümsüz ve ebedi olan gerçek tanrısal varlığımızın farkına vardığımız zaman mutluluğu yakalayabiliriz. Bunun farkına vardığımızda işte bu kişiyle mutluluğu yakalayabiliriz. Şimdi evet arkadaşlar kart diyor ki bu dünyanın geçici ilişkilerinden, olaylarından, durumlarından, duygularından, duygular derken burada egoyu, kibiri, öfkeyi, kızgınlığı ve takıntı ve çok yüksek böyle sadece arzu ve tutkuları da katabiliriz. Bunlardan arındığımızda ancak mutluluğu yakalayabiliriz dedi. Çok da güzel mesajlardı. Pekala şöyle dakikaya bakalım. Bakabilir miyiz? Kesinlikle bakabiliriz. Hadi bakalım. Siz ne yapmalısınız pekala bu unutamadığınız kişiyle ilgili kendinizde değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken şeyler nelermiş? Arkadaşlar karşımızdaki kişilere hiçbir şey yapamayız. Yapabileceğimiz en iyi şey kendimizi daha mutlu olmak için kendimizi değiştirmemiz, iyi yönde geliştirmemiz ve dönüştürmemiz. Biz değişir, dönüşür ve gelişirsek, enerjimizi yükseltirsek, mutlu olduğumuz enerjilerde bizi daha çok mutlu edecek enerjileri, durumları ve olayları ve kişileri hayatımıza çekeriz. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada?
Bugün arkadaşlar dünkü videonun yorumlarını okurken mesela dışarıdan gelen müzikle ilgili bir yorum da vardı. Zaten o videoyu çektikten sonra da onu düşündüm. Yani büyük bir, ya burada yine erkek takipçilerimiz kızmasın bana ama büyük bir ihtimalle erkekti onu yapan. O cıstak cıstak son ses müzikle geçen. Çok merak ettim. Hiç aranızda bayanlardan, kadınlardan bunu yapan var mı? Kendi kendime bunu düşündüm. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle bazı konulardan emin olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu kişiyle bir sözleşmeniz var. Bunun farkına varın. Burada iki şekilde alabiliriz arkadaşlar bunu. Sözleşme kartıyla beraber bu kişiyle ruhsal bir sözleşmeniz olabilir. Bu kişiyle daha gidecek çok yolunuz var. Bir yolculuk, birlikte gidilecek uzun bir yolculuk, hayat yolculuğunuz var dedi kartlarım. Diğer şekilde yorumlayacak olursak, ikinizden birisinin başkasıyla, başkalarıyla ilgili bir sözleşmesi, anlaşması, imzası varsa öncelikle bu kişiyle bu anlaşmanın, sözleşmenin feshedilmesi gerektiği ve ondan sonra ikinizin yolunun açılacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar, kendinizde değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken en önemli şey siz eşsizsiniz. Bunun farkında olun. Bizim dünyamızda gökte ay bir tanedir. Bu dünyada da siz bir tanesiniz. Bir daha sizden daha bir tane daha yok. Bunun farkında olun. Bunun farkında olursanız hem maddi olarak hem manevi olarak güce kuvvete geleceksiniz. Bağımlılıklarınızdan arınmanız çok önemli arkadaşlar. Kendinizde değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken en önemli şey bağımlılıklardan kurtulmanız. Bağımlılığınızı çalıştırdığınız müddetçe bu kişiyle de olsun, diğer ikili ilişkilerde de, önümüzdeki günlerde belki yaşayacağınız ikili ilişkilerde de başarısız olursunuz dedi kartlarım. Kendinizde değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken en önemli şey sizin mutluluğunuz başkalarına bağlı değil. O kişilere, diğer kişilere bağımlı olmaktan kurtulun. Siz eşsizsiniz, sizden bir tane daha yok. Bunun farkına vardığınızda güce ve kuvvete geleceksiniz. Bazen çok sabırsız oluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, oluyor mu olmuyor mu? Oluyor mu olmuyor mu? Olacak olacak olacak. Yok yok olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Bir halt olmayacak diyebilirsiniz. Burada sabır çalıştırmanız gereken bir dönem var. En önemli sabrı kendinize göstermeniz lazım. Dinlenmelisiniz. Karşı tarafa enerji akıtmaktan vazgeçmelisiniz. Enerjinizi kendinizde toplamalısınız arkadaşlar. İşte o zaman aydınlanacaksınız. O zaman birlik ve beraberlik yolunda ilerleyeceksiniz dedi. Çok güzel çıktı. Evet, birinci destemiz bu şekildeydi. Hadi gelelim ikinci desteye. Tabii ben onu ona koydum. Bakalım. Nerede ikinci destemiz? Burada ikinci destemiz. Evet, kaplumbağayı seçen arkadaşlarımız için. Bakalım. Şimdi şöyle bir ekrana gözüm takıldı. Mesaj geldi, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiyle aralarındaki duygusal veya ruhsal bağlantı nedir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve 14. Haydi bakalım. Şimdi. Ha, bunları da buraya koymuşum. Süperim ya. İyice bir daldım.
14. Ve 14. Evet, burada tek bir kralımız geldi. Asa kralımız geldi. Yani aklınızdaki kişi arkadaşlar Koç, Aslan, Yay burcundan birisi olabilir. Denge kartıyla beraber yayı direkt verdi zaten. Şöyle bakıyorum. Hmm, Diğer enerjiler ortak, yani birbirine üstün değil arkadaşlar. Hepsi hemen hemen aynı derecede diyebilirim. Şimdi bu destede özellikle arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşanmış. Bu kişi de çok büyük yanlışlar yapmış olabilir. Sizin kalbinizi çok üzmüş birisi olabilir. Aranızda bir hesaplaşma durumları söz konusu olabilir. Yani biz bir araya bir gelsek bir hesaplaşacağız gibisine durumlar var. Çok ilginç. Birbirinizin anahtarısınız ya. Evet. Aranızdaki duygusal bağa baktığımızda kupası zaten direkt en büyük duygu kartını verdi. Aranızda büyük bir aşkın olduğunu, birbirinize gerçekten büyük bir aşkla, sevgiyle bağlı olduğunuzu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada özellikle aklınızdaki kişiyi dengeye getiren kişi siz olabilirsiniz. O kişi böyle daha toy enerjilerde olabilir. Gamhat olarak geldi, Tagral olarak geldi. Zaten burada bir Koç, Aslan ve Yay burcu vardı. Biraz daha böyle ego, bencil enerjiler çalıştırıyor olabilir. Zaten direkt bir gurur, ego kartı var. Şimdi aranızda çok büyük duygusal bir bağ olduğunu söylüyor kartlarımız. Ayrıca sadece duygusal bağla kalmıyor arkadaşlar. Ruhsal bir bağ olduğunu da söylüyor. Bu desteği seçen arkadaşlarımızın gerçekten arasında ruh eşliliği durumu olabilir. Öyle bir şey ki biliyorsunuz işte birinci boyut, ikinci, üçüncü, dördüncü derken sizlerin sevgisi sevgi boyutuna ulaşmış. Yani beşinci boyuta geçmiş. Çok önemli. Ama şöyle bir şey var. İşte realitede dünyevi konularda,
dünyevi duygular ve arzularda ne yazık ki birbirinize hayatınızı zorlaştırmışsınız gibi geliyor. Evet, bu kişi aslında sizinle beraberken gerçekten dengede, hayatın anlamı sizinle beraber, saf sevgiyi sizinle bulmuş arkadaşlar. Sizinleyken gayet özgür hissediyor kendini. Bulutlar kartı saf sevgiyi gösterirken kız çocuğu yine aynı saflığı, masumluğu, Dastar da aynı şekilde masumluğu. Sizinle birlikte saf sevgiyi yaşamış, saf sevgiyi görmüş ve sevginin anahtarı, nasıl diyeyim, daha doğrusu onun kalbinin anahtarı sizde. Yani o size vermiyor olabilir ama yani onun kalbinin anahtarı sizde. O çünkü bir tagral arkadaşlar. Böyle yani en büyük korkusu da ne biliyor musunuz? Size adım attığında o zaten tagral ama siz de az değilsiniz. Onunla bir hesaplaşmaya, bir çatışmaya gireceğinizi düşünüyor. Evet arkadaşlar, yakın geçmişe kadar aslında evet birbirinizin kısmeti olduğunuzu gösteriyor kartlarım. Aziz kartıyla aslında sizin birlikteliğiniz kutsanacak ve kurumsallaşacak. Bu düzeye gelmesi gerekirken ne olduysa siz bir gurur yapmışsınız arkadaşlar. Eminim boşuna yapmamışsınızdır ama burada bir gurur yapmış ve arkasını dönmüş görünüyorsunuz. Ay, neden böyle yaptınız acaba? Ee, Sizin amacınız biraz karşıdaki kişinin duygusal yaklaşması olabilir. Yaklaşmasını istemeniz olabilir. Ama karşıdaki kişi ne yazık ki duygularını size göstermekte gösterememiş. Başarısız olmuş. Düşündüklerini söyleyememiş. Bu kişi zaten arkadaşlar biraz toy enerjileri var. Bu kişi tek başına karar verebilecek düzeyde değilmiş. Ama özdeğere gelecek, Allah'a şükür büyüyecek. Bakın, büyüyor, büyüyor. Zara kartı geldi zaten. Zara kartı arkadaşlar güzel günlerin yakında olacağını, bütün sıkıntıların sona ereceğini anlatan bir kart ve büyük ve gerçek aşk bütün sıkıntıların üstesinden gelecek. Sizin sıkıntılarınız var, o kesin arkadaşlar. Ama bunun üstesinden geleceksiniz dedi kartlarımız. Siz onun imparatoriçesisiniz veya imparatorusunuz. Onun hayatına girmiş olan en güzel varlık sizsiniz ya da en yakışıklı varlık sizsiniz. Bakın erkek takipçilerim, sizleri de unutmuyorum. Evet, haberleşme kartı geldi. Ve sistem sizi tekrar bir araya getirecek. Zaten siz bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kalpte bunun bildiğinizin farkındasınız. Bu kişi bir içine dönme dönemleri geçiriyor olabilir. Kendi kendine, kalbine bazı şeyleri soruyor olabilir. Ya benim yuvam, benim kabilem, ailem olacak kişi bu kişiydi diye düşünüyor. Ve evet, en önemli bağlardan birisi de arkadaşlar çok derin bağlarınız var. Hem ruhsal olarak hem duygusal olarak kökler çok derine inmiş diyebilirim. Siz zaten bunu hissediyorsunuz yani kesinlikle. Burada şöyle bir detay da olabilir. Erkek takipçilerimiz için balık, yengeç, akrep burcundan bir bayanı temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Sizi gözlemliyor, takip ediyor. Bilmiyorum nasıl takip ediyor, ya sosyal medyadan ya da sizin evinizin oralarda, iş yerinizin oralarda dolanıyor olabilir. Arkadaşlar kalpte büyük bir yıkım yaşamış bu kişi. Şu ağacı vardı ya, sanki o ağaca yıldırım düşmüş. Büyük bir yıkım yaşamış kalpte. Sizi kaybettiğine inanıyor. Size haksızlık yaptığının farkında. İlahi adaletin onun ağzını burnunu dağıtacağının da farkında. Çünkü gerçekten abonos kartı çok büyük büyük derin üzüntüler yaşadığını söylüyor. Kendi kendine kandırmaya çalışıyor. Mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum diyor olabilir. Ama bir şekilde ilahiden ona bir mesaj gelecek arkadaşlar. Bakın, titreşim uyanacak, bazı şeylere uyanacak artık. Ve en baştan beri ailem, ailem diyordu ve evet, ailesi sizsiniz bu kişinin, öyle ya da böyle. İki vade geldi arkadaşlar. İki vadeli dönemlerde biraz daha sabırlı olun dedi.
size gelecek. Yine biraz böyle havai gelebilir. Yani gerçekten burada büyüdü dedik. Zihinde büyüdü. Kalpte yine böyle bir sinirlerinizi zıplatabilir arkadaşlar. Yine burada bir gamhat enerjisinde geldi. Evet, burada arkadaşlar bir kısmınızın alması gereken bazı dersler var. Özellikle geçmişte çocukluğunuzda dayanan, kökleri oraya giden, ebeveynlerinizde, ailenizde veya etrafınızda ikili ilişkilere dair, evliliğe, sevgiye, aşka dair edindiğiniz bazı olumsuz şartlanmalar, kodlanmalar olabilir. Bunları şifalandırmanız çok önemli dedi kartlar. İçinizdeki çocuğu iyileştirmeniz ve şifalandırmanız gerekiyor. Evet sevgili ikinci deste. Çok büyük enerjiler var sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarımızda. Hem ruhsal anlamda hem de duygusal anlamda derin bağların olduğunu gösterdi kartlarımız. Ruh eşliliği durumunu verdi. Sevgi boyutuna geçmeyi, 5. boyutuna geçildiğini anlatıyor. Halihazırda dünyevi duygularla, ihtiraslarla, ego ve bencilce enerjilerle tavır ve davranışlarda bulunuyor musunuz? Bulunuyorsunuz dedi kartlarımız. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacak sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarımız. Büyücü kartı. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Bir saniye arkadaşlar. Evet sürecinize bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarımız. Allah'ım şu kupa yedilisi benim ömrümü yiyor. Hadi bakalım. Şükür sonu iyi. Aa. Şimdi şu aldatma kartını merak ettim arkadaşlar. Buraya bir kart çekmek istiyorum. Şimdi evet arkadaşlar. Burada önümüzdeki günlerde zaten dedik ya bu kişi biraz çocukça davranıyor, toyca davranıyor. Bir şeylerin farkında değil. Evet. Sihirbaz kartıyla aslında sizin onun üzerinizde çok büyük bir etkiniz var. Bu onu kabul etmek istemiyor arkadaşlar. Kupa yedilisiyle beraber yakın geçmişte bu kişi hayatına bir başkasını almış olabilir. Size yalan söylemiş olabilir. Burada bu kişinin bazı sorunları var. Yani kendisini sevmekle, aşka dair, sevgiye dair bilinçaltında negatif kodlamalarla ilgili ya da çevresinde gördüğü ikili ilişkilerdeki yanlış durumlardan dolayı sevgiye, aşka dair böyle sağlıksız bir bakış açısı var. Bir defa bu kişi önce kendini sevmiyor. Evet bu kişi hayatına birisini alacak mı? Birisini alacak dedi kartlarımız. Bir üçüncü kişi enerjisi olacak önümüzdeki günlerde. Ama
Yani size olan duygusu, sizin onun üzerinizdeki olan etkisi her ne kadar inkar ederse etsin geçmiyor arkadaşlar. Beynini yiyorsunuz. Hayaliniz, görünüşünüz, geçmişte yaşadıklarınız, hatıralarınız tabii varsa bir kısmınız için onun beynini yiyor. Aha karga gibi böyle uyuyor. Beter olsun. Ve evet bayağı bir durumlardan sonra ya o kişiden bir haber gelecek. Bir efor sarf edecek arkadaşlar. Ve dengeye gelecek nihayetinde. Gelsin yani. Evet dengeye gelecek, efor sarf edecek diyebilirim. Bir kısmınızın çocuklarıyla ilgili arkadaşlar onun veya sizin çocuğu olabilir. Bundan dolayı bir engel teşkil ediyor olabilir veya zihinde engel teşkil edeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama burada asa dörtlüsü çıktı. Evet asa dörtlüsü ilişkiye dair güzel haberleri anlatır. Belli bir kilometre yaptıysanız bu kişiyle evlilik tarihlerini belirleyebilirsiniz dedi. Evet ama benim canımı şurası sıktı yani arkadaşlar. Yani burada sizin etkiniz çok olsun, o hödük gibi gitsin başkalarıyla geçsin. Sonra da düğün tarihi belirleyelim, oldu. Yani tabii siz bilirsiniz ama ben kızdım yani. Bakalım Rumi'nin bize vereceği mesaj ne olacak? Bu kişiyle durumlarımıza, olaylarımıza, ilişkilerimize dair. En doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Bakalım. Nereye kaçıyorsun? Aziz kartı çıktı. En sevdiğim kartlardan birisidir arkadaşlar. Bu kartta Mevlana tasvir edilmiştir. İçsel bir hakimiyeti, kendi kendinin efendisi olma durumunu anlatır. Bir bilge her iki dünya içinde de rahmettir. Kartın altında yazan budur. Evet, dediğim gibi yani içsel bir hakimiyet, kendi kendinin efendisi olma durumu. Kılıçların iç oğlanı. Bu sizsiniz bence arkadaşlar. Siz o enerjiye, güce, kuvvete gelmişsiniz. Bu iç oğlan da karşıdaki taraf. Şimdi kılıçların iç oğlanı olarak geldi. Hem de bir rakipten bahsediyor arkadaşlar ki zaten gördük onu. Hazal Baki mutluluğundan der. Evet bazen bir rakibi anlatır, bazen de bir dedikoduyu anlatır arkadaşlar. Bir de aynı zamanda bu kart arkadaşlar gizlice izleme, takip etme, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye kolaçan etme durumlarını anlatıyor olabilir. Zaten bu da çıkmıştı açılımda. Dinarların yedilisi. Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti. Al, en güzel mesaj bu. Evet, dinarların yedilisi, bu kartın anlamı vaktin gelmesidir arkadaşlar. Vakit geldi artık. Ertelemekten kaçınmak lazım. Evet, artık bazı şeylere kulak vermek lazım. Burada arkadaşlar, ey yolcu, geç oldu, hayatın güneşi batmak üzere. Yani burada yapmamız gereken şeyi artık yapmamız gerektiğini anlatır. Büyük bir ihtimalle bu kılıçların içi olanı da bazı şeyleri gizlice sizi takip etmekten, izlemekten vazgeçip artık vaktin geldiğine karar verecek ve harekete geçecek inşallah. Ay böyle çıktı. Pekala siz ne yapmalısınız bakalım? Bu iç oğlana karşı. Evet bu desteği seçen arkadaşlarım aklındaki kişiyle mutlu olmak için kendisinde değiştirmesi, dönüştürmesi gereken şeyler nelerdir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet edelim ve ediyorum.
Haydi bakalım. İki, 3 ve 5. Kıskançlık, fırtına. Bir önceki desteğe de gelmişti. Kalp tutan kadın. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir kısmınız bu kişiye karşı bir kıskançlık besliyor olabilirsiniz ki zaten yeni bir aşk vesaire çıkmıştı. Burada zekanızı kullanmanız önemli. Duygularınızla hareket etmeyin. Eğer duygularınızla hareket ederseniz o kişiye enerji akıtırsınız ve o kişinin hem egosunu beslersiniz hem sizin bolluk bereket enerjiniz, şans enerjiniz karşı tarafa gider. Eğer zaten sizinle değilken de sizin enerjiniz gidiyorsa neden gelsin? Neden sizin için uğraşsın arkadaşlar? Bunu düşünün. Kesinlikle duygusal olarak hareket etmiyor. Kıskanma vesaire gibi durumlardan sakınıyorsunuz. Zekanızla hareket edin arkadaşlar. Düşünmemeye çalışın. Bağ kesme çalışması yapın. Mesela aklınıza çok mu sık geliyor? Geldiğinde deyin ki şu anda benim zihnim meşgul, başka şeyle uğraşıyor. 3 dakika sonra geldiğin, bunu 2 kere 3 kere yaptığınızda bakacaksınız ki daha uzun aralıklarla aklınıza gelmeye başladı. Yoldaki ışığınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Siz bazı şeylerin farkındasınız. Belli bir manevi yolda ilerlemişsiniz. Gerçekten bir şeylerin farkındalığındasınız. Yoldaki ışığınızı kaybetmemeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar, bir adanmışlık var. Bundan kesinlikle sakınmanız lazım. Yoksa fırtınanın içinde kalıp cehennemin kapılarını kendinize açacaksınız. Lütfen şu duygusallıktan bir sıyrılın. Zaten almışsın, elini uzatıyorsun, kalbini. Daha ne yapacağım? Yani pardon. Daha ne yapabilirsiniz arkadaşlar? O yüzden ne yapıyoruz? Burada kendinizde değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken, çok sert çıktım herhalde, kusura bakmayın da, kartların enerjisiyle en önemli konu duygusal davranmamanız, kıskançlık enerjilerinden uzak durmanız, öfke enerjisinden uzak durmanız, daha çok zekanızla hareket etmeniz, biraz kendinize dönün, yolunuzdaki ışığı kaybetmeyin. Siz o ışığı bulmuşsunuz aslında ki zaten orada Rumi'de Aziz kartını vermişti size. Lütfen o ışığı kaybetmeyin. Kendinize samimi olun arkadaşlar. Ve adanmışlık, yani bağımlılık çalıştırmaktan vazgeçin bu kişiye. Eğer bu kadar duygusal davranmaya, karşı tarafa öfke olsun, ister kızgınlık, ister aşk, sevgi, sürekli düşünerek enerji akıtmaya devam ederseniz bir araya gelmeniz daha da ötelenir ve cehennemin kapılarını kendinize açmış olursunuz dedi kartlarım. Eğer kendinizde bunları değiştirir, dönüştürürseniz 11 numarayla işte bereket simgesi geliyor arkadaşlar. Bolluk, bereket kapınızda. Hatta tüm dilekleriniz gerçekleşiyor. Bu sadece para, maddiyat olarak değil. Zenginlik olsun, romantik konular olsun, ikili ilişkiler, aşk olsun. Tüm dilekleriniz gerçekleşecek. Evren sizin gayretlerinizi ödüllendirecek. Çünkü bu zamana kadar emek verdiniz. Bu emeklerin karşılığını alacaksınız. Sadece şuradaki söylenen değişiklikleri kendinizde yaptığınızda arkadaşlar. Umarım faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.